Arkadaşlar merhaba. Bu videoda düzenlediğiniz videolarınızın dışarıya çıktısını alırken yani export ederken nelere dikkat edeceğinizi konuşacağız. Export bölümüne yani çıktı bölümüne üstten tıklayarak ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde buradan da tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada sol tarafta ön ayarlar mevcut. Bunlardan herhangi birini seçip otomatik olarak kullanabilirsiniz. Bizim gibi amatörler için bir videonun kalitesini belirleyen 3 önemli parametreden bahsedeceğim. Kameranızla ya da telefonunuzla kayıt yaptığınız herhangi bir video dosyasının üzerine gelip sağ tuşa tıkladığınız zaman özelliklerden ayrıntılar bölümüne girdiğinizde burada video diye bir sekme görüyorsunuz. Bu sekmenin altında videonun uzunluğu, çerçeve genişliği, çerçeve yüksekliği, veri hızı, toplam bit hızı ve resim karesi hızı parametrelerini görüyorsunuz. Bunlar videonuz hakkında önemli bileşenler. Altta da videonuzun sesiyle ilgili bazı değerler görüyorsunuz. Öncelikle bunları bilmemiz gerekiyor. Bizim için en önemli olan bu 3 parametre çözünürlük, bitrate ve FPS. Videolarımızı çıktı alırken bu 3 değer arasında bir denge olmalı. İlk olarak çözünürlükten bahsedelim. Çözünürlük tıpkı resimlerdeki megapiksel gibi videolarınızın yatayda ve dikeyde yani satır ve sütun olarak yani ne kadar piksel içerdiği ile alakalı ve boyutuyla alakalıdır. Örneğin çok yüksek çözünürlükte ekranlarda ve büyük boyutlarda oynatacağınız videolar için yüksek bir çözünürlük seçmeniz gerekirken daha küçük cep telefonu gibi ya da tablet gibi küçük bir yerde kullanacağınız ya da bir web sitesinin bir köşesinde kullanacağınız videolarınız için daha düşük çözünürlüklü bir çıktı alabilirsiniz. Örneğin HD dediğimiz 1280'e 720 ya da Full HD dediğimiz 1920'ye 1080 gibi değerler seçebilirsiniz. Çözünürlük kabaca bu demek. Çok ayrıntıya girersek videonun süresi çok uzayacaktır. Şimdi de bitrate'den bahsedelim. Bitrate nedir? Bitrate saniyedeki veri miktarı yani videonuz kodlanırken çıktı alacağınız videonuz kodlanırken ne kadar veri kullanacaksınız? Bununla alakalı. Çok yüksek çözünürlüklü bir videoyu eğer düşük bir bitrate değerinde çıktı alırsanız görüntünüzde çamurlaşma ve bozulma olacaktır. Bunun örneklerini birazdan ileride göstereceğim. Bitrate değeri ne kadar yüksek olursa videonuzun kalitesi o kadar iyi olacaktır. Ancak dosya boyutunuz çok büyüyecektir. Dosya boyutunuz büyüdüğü için de internet ortamına vesaire upload etmekte zorlanacaksınız. Gerekenden daha düşük bir bitrate değeri seçerseniz de bu sefer de videonuzun kalitesi bozulacaktır. Yani dikkat edin, çözünürlük aynı kalmasına rağmen çerçeve genişliği ve yüksekliği ve piksel miktarı, tanımlanan piksel miktarı aynı kalmasına rağmen videonuzda çamurlaşma ve böyle karelenmeler olacaktır. Tıpkı YouTube'da internet hızınız düştüğünde videonun bozulması gibi. Kabaca bitrate bu demek. Video çözünürlüğünüz, videodaki aksiyon içeren sahneler yani hareketli sahneler ve FPS değeriniz yükseldikçe bitrate'inizi de arttırmanız gerekecek. Örneğin aksiyon kameralarıyla yüksek FPS'de ve yüksek çözünürlükte videolar kaydettiğinizde kısacık bir videonun ne kadar yüksek boyutlara ulaştığını görüyorsunuz. Bu işte bitrate ile alakalı bir konu. Bitrate de bu şekilde kısaca. Şimdi de FPS değerinden bahsedelim. FPS değeri frame per second yani frame per second'tır açılımı. FPS değeri ne kadar yüksek olursa ağır çekimlerde o kadar verim alacaksınızdır. Ağır çekimlerde o kadar yumuşak, daha düzgün videolar elde edersiniz. Düşük FPS değeriyle çekilmiş bir videoyu yavaşlattığınız zaman mesela böyle kesik kesik ve duraksayan bir etki görürsünüz. Oyunlarda da aslında bunu birazcık oyunlardan da aşinasınız. Onun için yüksek aksiyon ve akıcılık gerektiren videolarınızı yüksek FPS değeriyle kaydetmenizde ya da çıktı almanızda fayda var. İleride bu videoyu ağır çekim yapmak için kullanacaksanız yüksek FPS değerleri her zaman daha akıcı, daha güzel
videolar elde etmenizi sağlar. Bu üç bileşenden bahsettikten sonra isterseniz gelin export bölümüne bakalım hemen. Dediğim gibi ön ayarlar sol taraftaydı. Ön ayarları da kullanabilirsiniz tabii ki. Bakın burada her türlü intermediate bölümünde gördüğünüz gibi değişik çözünürlüklerde ve değişik FPS değerlerinde videoları görebiliyorsunuz. Bunların birini seçip kullanabilirsiniz. Şimdi ben en yaygın olarak Full HD değerini seçtim. Aspect ratio dedi en boy oranı. Bunu da bunun çözünürlükle orantılı olarak 16'ya 9 olarak seçtim. Frame per second'da yani 60 FPS dediğimiz neredeyse bu şöyle baktığınız zaman 60 FPS değerini de görürsünüz. 59.94 değerini de görürsünüz. Kaydettiğiniz videonuz hangi FPS değerindeyse onu seçmenizde fayda var. Color range, scan mode ve bu diğerleri biraz daha teknik detaylara giriyor. Videonun konusunu videonun süresini çok uzatmayalım. Bunlar bizim için çok kritik değil. Yani ben de çok hakim olduğum konular değil. Eğer daha hakim olan arkadaşlar varsa paylaşırlar. Biz de öğrenmiş oluruz. Şimdi kodeye geçelim. Kodekte de H264 genelde kullanılıyor. Şimdi burada rate control bölümünde bazı değerler var. İşte ortalama bir bitrate değeri seçebilirsiniz. Altta size bitrate'i seçmenizi olanak sağlıyor. İşte constant bitrate yani sabit bir bitrate seçebilirsiniz. Quality based variable bitrate yani VBR dediğimiz zaman değişken bir bitrate oranı belirliyor kendisi kaliteyi düşürmeyecek şekilde. Bu şekilde bunlardan seçerek kendiniz ayarlayabilirsiniz. Quality based variable bitrate demek aslında bizi kurtarır ama dosya boyutu yine yüksek olacaktır. Eğer daha düşük bir bitrate değeri seçmek istiyorsanız o zaman da yine constant bitrate diyerek ya da average bitrate diyerek buradan bitrate değerini istediğiniz kadar küçültebilirsiniz. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Çözünürlüğünüz düşükse, küçük ekranlarda oynatacaksanız videoyu, çözünürlüğünüz de düşükse daha düşük bitrate'ler seçebilirsiniz. Ama çözünürlüğünüz büyüdükçe, FPS değeriniz büyüdükçe de daha yüksek bitrate'ler seçmeniz gerekecektir. Buna dikkat edin lütfen. Bu parametreleri seçtikten sonra export diyoruz ve kaydedeceğimiz yolu buradan seçip kaydede basıyoruz. Örnek ben başlatayım şimdi öyle. Kaydede basıyoruz. Sağ tarafta Jobs yani işler bölümünde çıktımızı almaya başladı görüyorsunuz. Bu şekilde videolarınızın çıktısını alabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Sorularınızı yorumlar bölümünde belirtirseniz yine videosunu çekip atmaya çalışırım. Herkese iyi günler.